Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yine çok yönlü, çok güzel bir kare motif çalışması yapacağız. Gördüğünüz gibi çiçekli bir motif çalışması. Yine bluzlar ve yelekler, hırkalar için çok güzel bir motif çalışması. Çünkü bu şekilde küçük ölçülere sahip olan motif çalışmalarıyla beden ölçülerini daha rahatlıkla ya da kol yaptığımız zaman bu ölçüleri daha rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Şimdi bu motifimizin sıra ekleyerek aslında büyütmeye müsait ama ben tercih etmiyorum çünkü modelin bozulacağını düşünüyorum. Yani üzerine bir sıra bu şekilde köşelerdeki gibi devam ederseniz ya da tamamını trabzanla örerseniz biraz modelin bozulacağını düşünüyorum ama tabii ki yine de dilerseniz o şekilde de daha büyük bir motif çalışması yapabilirsiniz. Şimdi sizler bu motifi daha küçük ya da daha büyük yapmak için hırka ve yeleklerde ya da bluz çalışmalarında değerlendirmek için burada iplerinizin inceliği, kalınlığı, tığ numaralarınızın inceliği ve kalınlığıyla oynayabilirsiniz. Şimdi ben motiflerimi yaparken Alize'nin Angora Gold ipini kullandım ve iplerimi 2 kat yaparak ördüm. Çünkü benim yarım kalan bir işim vardı. Onu da daha sonra bitirdiğim zaman sizlerle paylaşacağım. Orada 2 kat kullandığım için bu motiflerle de yine oraya bir ek çalışması yapacağım için bir hırka çalışması yapıyorum. Dolayısıyla ben yine 2 kat ip kullanarak yaptım. Şöyle bakın, buradaki birleştirmiş olduğum parça buhar ütüsü yapıldıktan sonra motiflerimin ölçüsü 9 santimetre. Şöyle ütülenmemiş motifimize bakalım. Evet, ütülenmemiş motifim de 8 santimetre oldu. Çok dikkatli bir şekilde buhar ütüsü yapmamız gerekiyor. İpimiz yün olduğu için hemen böyle bastırıp açarsanız buhar verdikten sonra gerçekten formunu kaybedebilir. İpler incelebilir. Buharı veriyoruz. Hemen şöyle yavaş yavaş bastırarak şöyle çok hafif bir şekilde bastırıyorum. Ya da ıslak bir bez ile ılık ütü yaparak, yani üzerine yine ılık ütü yaparak da ütüleyebilirsiniz. Modeli tek kat angora iplerle denerseniz gerçekten çok güzel duruyor. Tamamı bu motiflerden oluşan ya da tek kat kullanarak örecekseniz daha da zarif, daha da güzel bir görünüme sahip oluyor. Tül gibi duruyor. Çok güzel bir yapısı var. Evet, şimdilik bu kadar. Ayrıca ben 2 kat yaparak 4,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Ve bir de 3,5 milimetre birleştirme için tığ ihtiyacımız var. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen motifimizin yapımına başlayalım. Başlarken hemen başlangıç ilmeğimi şöyle tığıma attım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen ilk zincirin içine batıyorum ve kaydırmayla kapattım. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir daha çektim. Şimdi halkamızın içine bir ikili trabzan yapacağım. Tığıma bir kez ip aldım. 3 kere çıkarak yapacağım. İlkinden tek, ikisini birlikte ve son ikiyi birlikte topladım. Şimdi 2 zincir. Sizler motifinizin daha küçük olmasını isterseniz santim hesabı olarak hesaplarsanız o zaman ikili trabzan olarak, yani 3 kere de değil 2 kere de çıkarak yapabilirsiniz. Şimdi yine yarım ikili trabzan yapıyoruz. Burada karıştırmayın. 3 kere de çıkıyorum ama ikili trabzan. İlkinden tek, ikisini birlikte topladım. Diğerini tığda bıraktım. Bir ip aldım. Tekrar ilkinden tek, ikisini birlikte. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Arada 2 zincirimiz var. Tekrar ilkinden tek, ikisini birlikte. Diğerini tığda bıraktım. Şöyle ikincisi. 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Bu şekilde toplamda 8 tane ikişerli yarım ikili trabzan gruplarımız olacak. Toplamda 8 tane ikişerli trabzan gruplarını tamamladım. Sonda yine 2 zincir çektim. Hemen buradaki, bakın, zincirin değil şu trabzanın şöyle tepesine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım ve kaydırmayla kapattım. Şimdi hemen sıradaki boşluğa zincir çekmeden atlıyorum ve şöyle bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir, bir ip aldım. Şimdi 2 tane yarım ikili trabzan yapacağız. Yine burada olduğu gibi ilkinden tek, ikisini birlikte, diğerini tığda bıraktım. İkincisi, ilkinden tek, ikisini birlikte, diğerini tığda bıraktım. Hepsini birlikte topladım.
1, 2, 3 zincir. Hemen aynı boşluğa tekrar bir sık iğne yapıyorum. Şimdi sıradaki boşluğa yine bir sık iğne. Tekrar 3 zincir. Şimdi tekrar 2 tane yarım ikili trabzan. Şöyle ilkinden tek, ikisini birlikte. Şöyle son 3 ilmeğimi de birlikte topluyorum. Tekrar 3 zincir. Hemen sıradaki boşluğa, pardon, aynı boşluğa bir sık iğne. Sıradaki boşluğa tekrar bir sık iğne. Bu şekilde 8 tane çiçeğimizin yapraklarını oluşturuyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda yine 3 zincir çektim. Hemen burada ben tığ numaramı değiştiriyorum. Küçük bir tığ numarasıyla devam ediyorum. Burada şöyle bir kaydırma yaptım. Sadece şurada 2 tane kaydırma yapıyorum. O yüzden tığımı değiştirdim. Pardon, burada 3 tane zincirimiz var. 3 tane kaydırma yapıyorum. Zincirler biraz küçülüyor. Hem de burada ilmeklerimin çok büyük görünmemesi için tığ numaramı değiştirdim. Şimdi hemen buradaki iki trabzanımızın tam üzerine şöyle battım ve bir sık iğne yaptım. Şimdi son sırayla devam ediyoruz. 3 zincir çektim. Bir ip aldım. Sıradaki yaprağımızın şu 3 zincir boşluğuna şu kısma battım ve 3 ikili trabzan yapıyorum. Yine ben 3 kere de çıkarak yapıyorum bu şekilde. 2 ve 3. Tekrar 3 zincir. Aynı yere 3 ikili trabzan. Motifimizi kareye dönüştürüyoruz. Tekrar 3 ikili trabzan aynı yere. 3 zincir. Hemen sıradaki yaprağımızın üzerine şöyle tam ortasına batıyorum. Buraya bir sık iğne. Tekrar 3 zincir. Yine sıradaki yaprağımızın şu 3 zincir boşluğuna köşe yapıyoruz. 3 ikili trabzan. Tekrar 3 zincir ve 3 ikili trabzan. Tekrar 3 zincir. Şimdi bir sık iğne hemen buraya. Bir sık iğne. 3 zincir. Üçüncü köşemizde devam ediyoruz. Dördüncü köşeyi tamamladım. Hemen 3 zincir çekiyorum. Burada yine şöyle küçük tığ numaramla. Şimdi burada ilk baştaki sık iğnemizin şöyle üzerine battım. Bir kaydırma yaptım. Zincir çekmeden ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Şöyle çektim ilmeğimi. Daha sonra tığımı arkadan geçirdim. Bu ipimi arkaya çekiyorum. Daha sonra bunu iğne yardımıyla, çünkü zincir çekmediğim için iğne yardımıyla hemen burada kaydırma yapmış olduğum, bakın burada kaydırma yapmış olduğum zincir, hemen bunun arasından şu kısma doğru çekerek burada ipimi gizliyorum. Evet, çok kolay ama çok gösterişli, çok kullanışlı bir motif çalışması. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görünümü var. Şöyle biraz daha göstereyim. Evet, şimdi motifimizin birleştirmesiyle devam ediyoruz. Şöyle iki motifimin ön yüzleri birbirine bakacak şekilde koydum. Bunu sizler ön yüzden de yapabilirsiniz. Ben terste birleştirme yapıyorum. Tığıma şöyle şu 3,5 milimetre ile devam edeceğim. 4,5 milimetre ile ördüm. 3,5 milimetre tığ kullanarak birleştiriyorum ve ipimi de tek kat yaptım. Hemen burada bakın zincirimizin burada 3 tane zincirimiz var. Bazen zincirlerimiz kenarlara kayıyor. Bunlara dikkat edelim. Hemen şöyle ortadan şöyle tek kanadına batıyorum. Yine karşı tarafta da bakın burada 1 2 şu üçüncü zincirin yine böyle ortadan battım. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle bir sık iğne yaptım başlangıç olduğu için. Şu ipimi buraya getirdim. Bakın bu şekilde tuttum. Şimdi sıradaki zincirin hemen karşı tarafta da dediğim gibi hemen trabzanın kenarına gizlenmiş oluyor. Bazen bir yere iki kere de batabilirsiniz.
Hemen buradan aldım ve kaydırma yaptım. Şimdi trabzanın üzerinden sıradaki trabzanı bakın burada gördüğünüz gibi zincirle trabzan çok bitişik birbirine. Hemen şöyle aldım ve kaydırma yaptım. Tekrar buradan aldım ve kaydırma yaptım. Şimdi burayı birlikte birleştirelim. Çünkü dediğim gibi burada zincirlerde kayma oluyor. Zincirler olduğu için yani bu şekilde iğneyle de dikebilirsiniz. Ön yüzden gizli dikiş de yapabilirsiniz. Şimdi bakın burada görüyorsunuz şu ortada zincirimiz var. Hemen şuradan başlıyorum. Çünkü kayma yapıyor sık iğnenin olduğu yere geldiği zaman. Hemen karşı tarafta ilk zincirin içine battım. Şöyle. Şimdi sıradakini şöyle üstteki kanadından alıyorum hemen. Tığımı ne çok sıkı tutuyorum ne de çok gevşek ilmeklerimi. Şimdi üçüncü zincir. Aralarda 3 defa bu şekilde birleştiriyoruz kaydırmadan. Şimdi sık iğnelerin olduğu yere geldim. Hemen bakın dıştaki ilmekten karşı tarafta da yine dıştaki ilmeği alıyorum ve kaydırma yaptım. Şimdi burada yine şöyle dipten araya batıyorum aslında. Hemen burada da şimdi bazen kayma yapabilir. Dediğim gibi bir yere iki kere batabilirsiniz. Yani özellikle bu zincirli bölüm bitip trabzanlı bölüme geldiğiniz zaman şimdi ben hiç kaydırmadan birleştirme yaptım. O yüzden gösteremedim. Şöyle ilk trabzanın burada da karşı tarafta da ilk trabzanın. Yani dediğim gibi burada diyelim üçüncü zinciri şu ilk trabzanın ilmeğine batmışsınız. Bu ilk trabzana bu taraftan battığınız zaman yine aynı yere batarak birleştirme yapabilirsiniz. Ama buradaki sık iğnelerde kaydırma yapmayalım. Çünkü o zaman motifin modeli bozulmuş olur. Şöyle kaydırma yaptım. Evet. Şimdi öncelikle tek kenarları bu şekilde birleştirme yapıyoruz. Yani önce enine sonra boyuna ya da önce boyuna sonra enine şeklinde. Şöyle bakın burada 3 tane zincirimiz var. Şimdi son ilk zincirlerin birleştirmesini yaptım. Hemen bu ikinci ortadaki zincirlerin de birleştirmesini yapıyorum. Şimdi burada hemen bir zincir çektim. Devam edeceğimiz zaman birleştirmeye hemen motiflerimi alacağım. Şöyle devam ediyoruz. Şimdi yine şöyle ters üzerine koydum. Burada bir zincir çektim. Biraz arası açılmasın diye. Aynı şekilde devam ediyorum. Yine ortadaki bakın şurada küçücük bu ilk zincirimiz. Hemen ortadakini şöyle üstten battım. Karşı tarafta da bak, burası trabzan. 1 2. Burada gördüğünüz gibi zincir buraya sıkışmış oluyor. Şöyle göz kararı tam ortadan batıyorum. Buradan aldım. Şuradaki kaydırmamızı yaptıktan sonra yine bir zincir çekiyorum. Çünkü arası burada ip gevşeyebiliyor. O yüzden sıkı bir şekilde çektim zincirimi. Daha sonra yine devam ediyorum. İlk zincirimiz var. Şöyle birkaç tane yapacağım. Hemen üstten aldım. Bakın bu tığımdaki ilmeğimi de ne çok sıkı yapıyorum ne çok gevşek yapıyorum. Zaten tığ numaramı küçülttüm. Burada aynı tığ numarasını kullandığımızda çok gevşek oluyor. O zaman ön taraftan görüntüsü oldukça açık olabilir. Evet, şimdi buraya geldim. Sırasıyla hemen şöyle zincirle devam ediyoruz. Ve şöyle. Şimdi bu şekilde kaç tane motifi enine birleştireceksek ya da boyuna böyle ters yüzden birleştirme yapıyoruz. Şöyle ön yüzde de görüntüsü bu şekilde. Daha sonra bunları bu şekilde boyuna birleştirme yapıyoruz. Boyuna birleştirme yaparken de yine biraz önce başladığımız gibi şurada ortadaki zincirden başlıyoruz. Şuraya geldiğimiz zaman tam ortadaki kısma geldiğimiz zaman şu kısımları da birbirine birleştiriyoruz. Şurayı birleştirdikten sonra bir zincir çekelim. Daha sonra burayı birleştirelim. Burada çünkü açılma yapmasın. Önce burayı bir zincir, daha sonra buraya. Ya da burayı birleştirdikten sonra şuraya batıp bir kaydırma yapabilirsiniz. Daha sonra buraya geçebilirsiniz. Evet, motiflerimizi de bu şekilde önce boyuna birleştiriyorsunuz. Kaç tane olursa daha sonra da bu şekilde birleştirme yapıyoruz. Evet, motiflerimizin ve birleştirmemizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.
Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle görmüş olduğunuz bu yanları açık motifli süveter çalışmasını yapacağız. Daha önce motiflerin yapımını kanalımda paylaştım. Linkini hemen ilk yorumlara sabitliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi videonun başında süveterimi mankenin üzerinde göstermeye çalıştım ama benim mankenim 38 beden. Süveterimiz X large ölçülerinde oldu. Dolayısıyla çok büyük durdu mankenimizin üzerinde. O yüzden hem video çekiminde hem de fotoğraflamasında çok zorlandım. Çok düzgün bir görünüm elde edemedim ama yine de genel olarak görebilmeniz için çekmeye çalıştım. Şimdi benim süveterimin ölçüsü genişlik olarak toplamda ön ve arka beden toplamı 114 santimetre oldu. Yanları açık bir süveter çalışması olduğu için tam ölçülere göre yaptım. Yani göğüsten tam ölçüyü aldığınız zaman dökümlülük payı vermeden bu şekilde tam ölçüye göre süveterinizi çalışabilirsiniz. Ölçülerle ilgili videonun içerisinde detaylı bilgiler veriyor olacağım. Burada sadece hemen şöyle tığ numaralarımı göstermek istiyorum. 4,5 ve 5 milimetre iki tane tığ numarası kullandım. Ayrıca 300 gram Alize Angora Gold ipini kullandım. İplerimi 2 kat yaparak ördüm. Yine farklı iplerle de çalışırsanız videonun içerisinde bilgi veriyor olacağım. O yüzden ölçüleri vermek istiyorum. Tekrar genişliğini söyledim. Uzunluğu 60 santimetre oldu. Şu kısımda yakada burayı göstermedim. Yakada bu biye çalışmasını yaptıktan sonra ben ikinci defa bir biye çalışması daha yaptım. Yani 2 sıra biye çalışması yaptım. Çünkü yaka bana oldukça açık geldi. O yüzden bu kısımlarda 6 sıra örerseniz daha iyi olur. Ben 7 sıra ördüm. Videoda da o şekilde anlattım. 6 sıra örerseniz daha iyi olur. Zaten sizler farklı bedenler için çalışırsanız buradaki sıraları da ona göre eksiltip arttırabilirsiniz. Yani X large bedene göre 6 sıra büyük veya daha küçük yaparsanız birer sıra eksiltip birer sıra arttırabilirsiniz. Evet, bunun dışında sanırım başka bir şey yok. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Süveterimize başlarken öncelikle motif çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Motifleri tamamladıktan sonra birleştirmemizi yapıp kenarlarda bu şekilde trabzan sıralarıyla devam ediyoruz. Şimdi ölçüleri ayarlarken ben Alize Angora Gold ipini kullandım. Ayrıca ipimi 2 kat yaparak kullandım. Motiflerde 4,5 milimetre tığ kullandım. Ve motiflerimin ölçüsü buhar ütüsü yapıldıktan sonra 8 santimetre oldu. Yani ütü yapılmadan önce de 7,5 santimetreydi. Şimdi burada 4 tane motifimizin genişliği 33 santimetre oldu. Şimdi burada sizler bedenleri ayarlarken şu kenardaki sıraları arttırıp eksilterek kendi ölçünüze göre ayarlamanız gerekiyor. Yaklaşık olarak 2 sıra ekleyerek bir beden büyütebilirsiniz. 2 sıra eksilterek de bir beden küçültebilirsiniz. Toplamda 32 tane motif yaptım. Motif sayısı fazla ama bu motifler gerçekten çok çabuk bitiyor. Yani böyle 6-7 dakikada bir tanesini tamamladım ben. 2 günde motiflerinizi tamamlayabilirsiniz. Önde 16 tane, arkada da yine 16 tane motifim var. 4 tane enine, 4 tane de boyuna olacak şekilde. Şimdi burada motifleri azaltmanıza gerek yok. Yani çocuklara çalışıyorsanız 3 tane motif üzerinden yapabilirsiniz ama motiflerimiz küçük olduğu için motiflerin sayısını azaltmanıza gerek yok. Çünkü ben de kalın bir ip kullandım. Sonuçta 4,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Dolayısıyla biraz kalın akrilik ipler kullandığınız zaman santim hesabına bakacaksınız. Motifleriniz benimle aynı ölçüde ise o şekilde ilerleyebilirsiniz. Eğer daha büyük olduysa ya da daha küçük olduysa 1 santimetre ya da 1 santimetre büyük ya da 1 santimetre daha küçük olacaktır. Dolayısıyla o zaman da buradaki sıra sayılarını eksiltip azaltarak rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Ben bir parçanın yaka için şöyle sıralarını ekledim ve diğer parçada da sizinle birlikte yapacağız. Şöyle bir tane de şöyle 4 tane motif hazırladım. Bunun üzerinden de size şimdi sıraları nasıl başladığımı göstereceğim. Başlarken ilk sırayı 5 milimetre tığ ile başlıyorum. Motifleri 4,5 milimetre ile örmüştüm ama trabzanlarımın daha yumuşak olmasını istiyorum. Yani böyle çok sıkı olmasını istemiyorum. Bu 2 kat yünlü bir ip olduğu için.
ve volanlanma oluşmaması için de 2 sıra 5 milimetre ile örüyorum. Daha sonra da aralarda bir sıra 4 milimetre tığ, 4,5 milimetre tığ kullanarak devam edeceğim. Şimdi hemen şöyle tığıma bir başlangıç ilmeği attım. Direkt sık iğne yapıyorum. Şöyle. Şimdi burada bakın sık iğnemizi şu ilk ilmeğinin şuradan içine batıyorum. Buradan bir ilmek çıkarttım, uzattım. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Bakın direkt trabzan yaparak başlamış oldum. Dilerseniz sık iğne yapıp 2 zincir çekerek de ya da direkt bağlayıp 3 zincir çekerek de burada trabzan yapabilirsiniz. Hemen sıradan devam ediyorum. Trabzanların üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi aralarda 3 zincir boşluğumuz var. Buralarda da 2 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 2. Şimdi burada şöyle sık iğnemizin olduğu yer var. Hemen buraya batıyorum ve şöyle bir ikili trabzan yaptım. Tekrar boşluğa yine 2 ikili trabzan yapıyorum. Tekrar trabzanların üzerine yine ikili trabzanlar. Şimdi birleştirme yerine geldim. Hemen boşluğa bir ikili trabzan. Şimdi tam şu ortaya bakın, burada birleştirme yerimiz var. Böyle tığımız kalın olduğu için batmakta zorlanabiliriz. O yüzden şöyle hemen daha ince bir tığ alıyorum. Şimdi şu üçüncü, yani ortadaki zincirlerimizle birleştirme yapmıştık. Dilerseniz yani böyle yaparsanız daha güzel olur. Şöyle aynı yere, yani birleştirme yapmış olduğum boşluğa bakın. Önce buradan battım, sonra buradan batıyorum. Şöyle çıktım. Burada hafif uzatarak 3 kere de çıkarak trabzan yapıyorum. 3 kere de çıkarak yaptım. Çünkü o kısımlarda biraz trabzanlarımız daha aşağıda oluyor. Hemen boşluğa bir ikili trabzan. Yani dilerseniz ortaya da batabilirsiniz ama 3 kere de çıkarak yaparsanız daha iyi olur. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Evet, köşenin olduğu yere geldim. Hemen buraya şöyle 3 kere de çıkarak, bakın ilkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte şeklinde üçlü trabzan yaptım. Yani tığıma 2 kere ip almadan 3 kere de çıkarak üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 tane zincir çektim. Hemen bir tane daha üçlü trabzan yaptım. Hemen sıradan devam ediyorum. Bu trabzan sıraları arttığı zaman şu ortalarda kalan kısımlarda yükseltiler oluşabiliyor. O yüzden köşelerde bu şekilde yapıyoruz. Ben kendi motiflerimin etrafını örerken böyle yapmadım. Tamamladıktan sonra fark ettim. O yüzden size bu şekilde gösteriyorum. Daha iyi olacak. Hemen boşluğa 2 ikili trabzan yaptım. Sık iğnenin üzerine bir ikili trabzan. Tekrar boşluğa geldim. Şimdi birleştirme yerini bir kez daha göstereceğim. Şimdi burada boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen şöyle diğer tığımı aldım. Şimdi köşenin, benim burada biraz sökülmüş. Şöyle köşenin birleşen, bakın 3 tane zincirimiz var. Ortadaki zincirlerden şöyle batıyorum. Ve yine 3 kere de çıkıyorum. İlkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Küçük tığ kullandığım zaman böyle biraz daha gevşek tutarak örüyorum. Çok sıkı olmasın diye. Tekrar boşluğa bir tane yapıyorum. Ve yine sıradan devam ediyorum. Şimdi ben bu sırayı tamamlayacağım. Tekrar sonda köşeyi kapatmayı göstereceğim. Yeni sıraya başlamayı. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Hemen burada köşenin içine bir üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle ilkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Şimdi başlangıçta sık iğnenin üzerinden ben uzatarak ilmeği çektim. Yani 3 zincir uzunluğunda olacak burası da. Hemen şöyle bir ip aldım.
Hemen burada bakın, bu trabzanımızın şu kısma bakmayın. Burası başlangıç. Bu şekilde sık iğne ile yaptığımız zaman şu arada da açıklık olmuyor. Direkt buraya birleşmiş oluyor. Onu tekrar göstereceğim size. Hemen şöyle üzerinde trabzanda olduğu gibi 2 tane ilmeğimiz var. Buradan bir ip aldım. Şöyle 3 ilmeğimi biraz uzatarak topladım. Ve bir zincir çektim. Zincirimi çok sıkı çekmedim. Şimdi yeni sıraya başlarken şöyle bu tarafa doğru, bakın buradaki ilmeğin üzerine doğru şöyle ilmeklerimi uzun tuttum. Biraz gevşek yaptım. Şu ikinci ilmeğin içinden şöyle bir ilmek aldım, uzattım. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Bu şekilde bir trabzan yapmış oldum. Ve yine sıradan devam ediyorum. Şurada 3 ilmeği birlikte toplarken biraz sıkı olursa bir zincir çekip daha sonra buradan bir ilmek alıp üçünü birlikte toplayabilirsiniz. Ve yine trabzanlarla devam ediyoruz. Şimdi burada trabzanlarımızı yaparken şöyle motifimize bakalım. Şu kısımlarda üçlü trabzan yaptık. Eğer burada hala inme varsa yine buraya geldiğiniz zaman çok fazla uzatmadan yine şurada üçlü trabzan yapabilirsiniz. Ama bakın benimkinde şu anda eşitlenmiş durumda. O yüzden üçlü trabzan yapmayacağım. Bu şekilde sıralara eklemeye devam ediyoruz. Kapanışı gösterdim. Şuradaki birleşme yerine gelen trabzanlarımızı gösterdim. Ve yine köşelerde 3 tane zincirimiz var. 2 tane üçlü trabzanımız var. Bu şekilde sizin ölçünüze gelene kadar sıraları eklemeye devam ediyorsunuz. Dediğim gibi çocuklara yapmıyorsanız bu motiflerden 4 tane yapmanız, yani benimle aynı şekilde yapabilirsiniz. 1 santimetre eksik olur, 1 santimetre fazla olur. Onu da verdiğim hesaplara göre sizler de o şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi şöyle diğer parçanın üzerinde yaka çalışmasını göstereceğim. Hemen şurada da ipimi buradan keseceğim. Evet, şöyle bakın, şöyle hafif bir eğim vererek yaka çalışması yaptım. Aynı zamanda bu parçada şu kenarlarda kaydırma çalışmasını yaptım. Burada dediğim gibi benim köşelerimde ikili trabzanlar vardı. Şu kısımlarda bakın, şöyle gösterecek olursam biraz da şöyle biraz uzaklaştıracağım. Şimdi bu kısımlarda şöyle oldukça bir oval görünüm vardı. Yani yükselti oluştu. Ama yine de şu anda çok güzel hem buhar ütüsüyle hem de yapmış olduğumuz kaydırmayla bunu en aza indirdik. Şimdi şurada sıralar eklediğimiz zaman köşe boşluğuna, burada da gördüğünüz gibi hafif bir eğim var. Şimdi burada şu kısma kadar, bu eğimin olduğu kısımda tığ işi biye çalışması yaptım. Burada da kaydırma yaptım. Yani daha aşağıda olmasını istediğim için kaydırmayla devam ettim. Size de onu göstereceğim. Dilerseniz tamamen kaydırma da yapabilirsiniz ama ben burada biraz daha, yani şu kısmı şöyle genişleyip aşağıya eşit olabilmesi için burada biye çalışması yaptım. Biraz yüksek oldu. Sık iğneyle yapıyoruz biye çalışmasını. Daha sonra burada da kaydırmaya devam ettim. Şimdi burada sıralarımızı ayarlarken tabii ki sizin sıra sayılarınız farklı olabilir. Şu şekilde ayarladım. 3'e bölüyoruz. Buradaki trabzan sayılarını 3'e bölüyoruz. Daha sonra şu ortada yaka kısmına birkaç tane fazla veriyorum. Yani benim burada 22 tane, şu köşe boşluğuyla beraber 24 tane trabzanım var. Şu trabzanlardan itibaren, şu kısımdan itibaren 22 tane trabzanım var. Yine diğer tarafta da 22 tane var. Boşluklarla beraber 24 tane. Şimdi bu arada toplamda 25 tane trabzanım var. Yani 3 tane fazladan trabzan bıraktım yakada. Aynı zamanda yakada burada bir sırada eksiltme yapıyoruz. Diğerinde değil. Her bir sıranın arasında böyle eksiltmeler yaparak, yani burada 1, 2, 3 tane eksiltme yaparak ilerlemişiz. Dolayısıyla 21 tane trabzanım kaldı. Sonda şöyle omuz genişliği hemen şöyle vermek istiyorum. Bakın 15 santimetre. 15 santimetre genişliğinde oldu. Şimdi burada hafif bir eğim verdim ve fazladan da trabzanımız var. Burada yine sonda biye çalışması yapacağız. Hem yakayı biraz toparlayacağız hem de buradaki görünümü daha düzgün bir hale getireceğiz. Şimdi diğer parçanın üzerinde hemen sıraları eklemeye başlayalım. Şöyle size nasıl eksiltme yaptığımı göstereceğim. Yani o şekilde yapmasanız da olur. Dümdüz de ilerleyebilirsiniz. Şimdi bu taraftan başlarken şurada
şurada benim bir işaretleyicim vardı. Bakın buradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Hemen buraya bir şey takacağım. Şu işaretleyiciyi. Şimdi sizlerin burada trabzan sayılarınız farklı olursa dediğim gibi 3'e bölün sayıyı. Sadece şu trabzanlar üzerinden hesaplayın. Boşlukları hesaba katmanıza gerek yok. Ortada 25 tane bıraktım ama kenarlarda da boşluklarla beraber 24 tane trabzanım olmuş oldu. Sadece trabzanlarınızı 3'e bölüp ortada böyle benim gibi 3 tane fazladan trabzan bırakarak omuzları eşit sayıda tutun. Hemen şimdi iki tarafta da başlangıcı göstereceğim. Son sıranın yani motiflerimin ön yüzündeyim. Hemen tığıma bir ilmek atıyorum. Hemen size küçük de bir hatırlatma yapacağım. Burada söylemeyi unuttum. Şimdi ben burada 5 milimetre tığ ile başladım. 2 sıra 5 milimetre ile örüyorum. 1 sıra 4,5 milimetre ile örüyorum. Eğer eliniz gevşekse yani burada kullanmış olduğum tığdan yarım milimetre daha büyük kullanıyorum. Sizler bunu bir sırada bir de değiştirebilirsiniz. Elinizin yapısına bağlı. Buradaki volanlanmaya göre de değiştirebilirsiniz. Nasıl örerseniz örün yine de hafiften bir volanlanma olacaktır. Dediğim gibi buhar ütüsü yaparak bu volanlanmayı düzeltiyoruz. Yani benim de şimdi öncelikle bakın şu motif kısmına birleştirdikten sonra hafif bir buhar ütüsü yaptım. Çok fazla değil. Bu buhar ütüsünü yaparken çok dikkat edelim. Şöyle buharı veriyorum geneline. Elimle şöyle bastırıyorum. Hemen bastırıp iyice bastırıp açmıyorum. Soğumadığı için buhar anında incelebilir. O yüzten hafiften verip şöyle elimle düzeltiyorum motifimi. Daha sonra kenar sıralarını tamamladıktan sonra bu kenarlarda volanlanma oluyor. Hafif de olsa olacak. Daha sonra bu orta kısmı öncelikle yine ikinci kez buhar ütüsü yapıyorum. Yine verip aynı şekilde çok hafif, şöyle çok hafif yavaş bir şekilde yeni verdiğiniz zaman buhar çok gelebilir. Yani çok sıcak olabilir. Bir kısım ince olabilir, bir kısım kalın olabilir. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ben önce buharı veriyorum. Sonra hemen şöyle yavaş yavaş el ayarıyla önce motiflerin olduğu kısmı şöyle açıyorum. Hem enine hem boyuna. Sonra kenarlar zaten kendiliğinden düzeliyor. En son kenarlara buhar ütüsü veriyorum. Her bölüme eşit bir şekilde yani buharı verdikten sonra elimle çok hafif düzeltiyorum. Yoksa birdenbire ipimiz yün olduğu için trabzanların arası yani bu akrilik ipte daha tehlikeli. Çünkü akrilik ipler ısıda daha da açılabiliyor. Dolayısıyla böyle hemen trabzanlarınızın arası açılabilir. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Evet bunu da hatırlatmış oldum biraz önce motifimizi yaparken unuttum. Şimdi şöyle tığıma bir ilmek attım. Hemen şurada kenardan başlayacağım. Şimdi burada burası kapanış bölümü. Şöyle ortadaki zincirin içine. Burada ben birleştirme yerine batacağım. Yani şu altta bir zincirimiz kalacak. Şöyle birleştirme yerine batıyorum. Buraya direkt sık iğne yapacağım. Şöyle iki zincir çektim. Ve boşluğa bir ikili trabzan. Evet şimdi sıradan trabzanlarımızı örmeye devam ediyorum. Burada 22 tane trabzan öreceğim. Şimdi burada trabzanların sonuncusunun üzerinde eksiltme yapacağız. Her iki yönde farklı şekilde yapıyoruz. Bu tarafta örerken yani bu sağdan sola doğru örüyorum. Bu tarafta örerken bu sırayı tamamlayacağım. Sonda eksiltme yapacağım. Diğer tarafta başlangıçta eksiltme yapıyoruz. O yüzden hemen ilk sırayı göstereceğim size. ...20 tane ikili trabzanımı tamamladım. Şu baştakilerle beraber 22 oldu. Ben şurada trabzanların üzerinden hesaplıyorum. O yüzden kafanız karışmasın. 20 tane trabzanımı yaptım. Şimdi son trabzanımı yaparken şöyle... ...21. trabzanımı yaparken... ...şöyle ilk iki ilmeğimi aldım. Diğerini tığda bıraktım. Yarım ikili trabzan yapıyorum. Hemen ikinci... Şöyle ikinci yarım ikili trabzanımı da yaptım. 3 ilmeğimi birlikte topladım. Yani bu alt sırada 22 trabzanın üzerine 21 tane trabzan yapmış olduk. Burada bakın bir eğim oluşturabilmek için ikisini birlikte topladım. Şimdi burada bir iki zincir çekiyorum. Çok sıkı çekmiyorum. Hemen şöyle terse döneceğim.
Hemen burada. Şimdi burada zincirimiz şu iki yarım ikili trabzanımızın üzerine gelmiş oluyor. Eksiltme yaptık. Yani burada ilk boşluğa trabzan yapmıyorum. Hemen şu sıradaki trabzanın üzerinden devam ediyorum. Hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi diğer sırayı, üçüncü sırayı yaptığımızda da yine son iki trabzanı teke düşüreceğiz. Bir sıra eksiltme yapıyoruz. Bir sıra bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi ben burayı tamamlayacağım. Tekrar üçüncü sırada sona geldiğim zaman aynı şekilde göstereceğim. Burada da şöyle sona kadar yine trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Burada dönüşte 3 tane zincirimiz var. Burada dönüşte 2 tane zincir çekiyoruz. Evet, üçüncü sırayı tamamladım. Şimdi sonda 2 tane trabzanım kaldı. Birisi 2 zincirimiz, birisi de trabzanımız. Hemen şöyle 2 tane yarım ikili trabzan yapacağım. Şöyle ilk trabzanın üzerine battım. İlk ikisini aldım. Diğerini tığda bıraktım. Daha sonra zincirimizin şöyle ilkinin içine batıyorum. Yine buradan da ilk iki ilmeğimi aldım. Şöyle ilk iki ilmeğimi aldım. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Burası biraz düzgün olmadı. Tekrar yapacağım. Şöyle ilkin üzerine battım. İlk iki ilmeğimi aldım. Diğerini tığda bıraktım. Biraz uzattım gördüğünüz gibi. Şimdi bir ip aldım. Tekrar ilk zincirin içine batıyorum. Burada da uzatıyorum. Tekrar ilk ikisini aldım. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Burada 2 tane zinciri çekerken biraz gevşek çekelim. Şimdi 2 taneyi sıkı çektiğimiz zaman az geliyor. 3 tane çektiğimiz zaman fazla geliyor. Burada biraz eğim oluşması için 2 zincir çekiyorum. Şöyle biraz gevşek tutarak devam edebiliriz. Şimdi yeni sıraya başlarken hemen şu ilk iki trabzanı bırakıyorum. Sıradaki trabzanın üzerinden devam ediyorum. Evet. Sağ tarafta bu şekilde yapıyoruz eksiltmeleri. Dilerseniz dediğim gibi dümdüz de ilerleyebilirsiniz. Böyle yapmanıza gerek yok. Yani yine üzerine sık iğneler giderek biraz eğim oluşturabilirsiniz. Şimdi ben bu şekilde yaptım. Şimdi bu tarafta başlarken hemen şu ipimi çekeceğim bu tarafa. Şöyle bu tarafta başlarken hemen eksiltme yaparak başlıyorum. 22 tane trabzanımı ayırmıştım. Ama 21 tane trabzanımız var. Şimdi şöyle ilk trabzanın üzerine battım. Şöyle sık iğnemi direkt sık iğne yaptım. Şöyle 2 zincir çektim. Burada 3 tane zincirimiz var. Şimdi burada eksiltme yaparken başlangıçta zincir olduğu için çok belli olmuyor. Normal trabzanımı bu şekilde yaptım. Şöyle. Pardon, burada 2 zincir çekiyorum yine. Bir sık iğne bir zincir yaptım. Sizler 2 zincir de çekebilirsiniz. Hemen bir ikili trabzan yaptım. Burada şimdi bu şekilde başlıyoruz. Aslında eksiltme yaptım ama bunu ikinci sırada ancak görebileceğiz. Hemen sıradan trabzanlarıma devam ediyorum. Yani farklı bir şey yapmadım. Sadece 2 zincirle başlamış oldum. 2 zincir çekip sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi bu sırayı tamamlayacağım. Daha sonra tersten aynı yere geldiğimiz zaman tekrar göstereceğim orada eksiltmeyi. Şimdi şöyle sona kadar geliyoruz. Burada sonda da yine bir tane boşluğa yapıyorum. Şurada bir zincirimizi bırakıyorum. Şu ortadaki yani ikinci zincirin içine de trabzan yapıyoruz. 2 tane trabzanımız var köşe boşluğunda. İkinci sıranın sonuna geldim. Sonda bakın şöyle bir ikili trabzan daha yaptım. Şimdi sonda 2 zincirimiz, bir tane trabzanımız var. Biz ön yüzde kesme yapmıştım. Hemen şu yani ikisinin birleşme noktasına batıyorum. Hemen bir ikili trabzan yaptım. Yani ikisinin üzerine bir tane yapmış oldum. Burada başlangıçta yaptığımız için şöyle hemen çevireyim. Aslında yarım ikili trabzan yapmadan kesme yapmış oluyoruz. Arkadaki sırada bir tane batarak yani üzerine bir tane trabzan yaparak kesmeyi tamamlamış oluyoruz. Şimdi yine 2 zincir çekiyorum.
Burada 2 zincir, diğer tarafta 3 tane zincirimiz var. Hemen sıradakinin üzerine atladım. Şöyle uzatarak bir ikili trabzan yaptım. Tekrar devam ediyorum. Şimdi sırayı tamamlayıp döndükten sonra ters yüzde yine buraya geldiğimiz zaman hemen şöyle bu ikisinin üzerine şuraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet. Şimdi burada toplamda ben 6 sıra ördüm. Benim için yeterli bir uzunluk oldu. Sizler daha fazla ya da daha eksik yapabilirsiniz. Daha sonra burada kenarlarını da hemen şöyle biraz bir toparlama yapacağız. Şimdi ben buraları tamamlayacağım. Omuzdaki birleştirmeyi göstermek için tekrar geliyorum. Sıralarımı tamamladım. Toplamda 7 sıra ördüm. Sanırım 6 sıra demiştim ama 7 sıra ördüm. Hemen şu kısımdaki 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Toplamda 24 tane trabzanımız vardı başlangıçta. 3 tane kesme işlemi yapmış olduk. Burada 21 tane trabzanımız kaldı ve 15 santimetre oldu. Şimdi şu kısmı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu bölümü ördükten sonra burada motifimiz, sizde üçlü trabzanlar yaptığınız zaman burası biraz daha düzgün duracaktır. Şimdi burada biraz böyle gördüğünüz gibi yükselti oluştu. Şimdi burayı düzeltebilmek için ben birleştirmeyi yapmadan önce burada biye çalışmasına başladım. Şimdi onu da şöyle 4,5 milimetre tığ kullanarak başlıyorum. Çünkü trabzanların içine batmak zor olabilir. 5 milimetre ile ördüm. Hemen şöyle tığıma bir ilmek atıyorum. Şuradan, yani burayı tamamladıktan sonra, bunları tamamladıktan sonra omuzda birleştirme yapacağız. Şimdi ben bu kısmı göstereceğim. Daha sonra hemen birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi şu trabzanımızın başlangıç kısmı, hemen şu ilk başlangıç, bakın ortaya, içeriye batmıyorum. Boşluğa batmıyorum. İlmeğin içine batıyorum. Şöyle buraya direkt sık iğne yapıyorum. Şöyle biraz şu ikinci ilmeğimi geniş tutarak sık iğne yaptım. Daha sonra bu ilmeğe bakın, bir iki tane ilmeğimiz var. Şu ilmeğe batıyorum. Tığ işi biye çalışması yapıyoruz. Hemen şu trabzanın, bakın şu, zaten çok rahat batabiliriz. Şöyle ortasından, boşluğa batmıyorum. Ortasından batıyorum. Şöyle ilmeklerin buradan battım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Tekrar iki ilmeğimi toplayarak sık iğne yapıyorum. Şimdi şu ikinci ilmeğe batıyorum. Daha sonra trabzanımızın başlangıcı, boşluğa battım. Buradan bir ilmek aldım. Şu ilk ilmekten geçirdim. İki ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. Şöyle yan çevireceğim biraz. Parça da büyük olduğu için biraz zorlanıyorum. Hemen şöyle devam edelim. Şimdi bir tane trabzanın ortasına batıyorum. Bir tane de şu kısımlara, boşluklara batıyorum. Trabzanın başlangıcına batıyorum. Daha kolay oluyor. Şimdi hemen ikinci ilmeği, burada trabzanımız var. Şu ikinci ilmeğin buradan battım. Hemen şu trabzanın şöyle ortasından battım. Buradan bir ilmek çıkardım. Bu ilmeği uzatırsanız daha rahat olur. Şöyle iki ilmeğimi birlikte topladım. Şimdi bu ilmeği uzatırken şuradaki ilmeklerin de biri büyük biri küçük olabilir. Ona dikkat edelim. Şurayı çok gevşek tutmayalım. Şuradan battım. Şimdi trabzanın birleşme yerine geldim. Bakın üstüne. Hemen buradan bir ilmek aldım. İlk ilmeğin içerisinden çıkardım. İki ilmeği birlikte topladım. Tekrar buradan battım. Şöyle trabzanın ortasına battım. Ve ilk ilmekten çıkardım. Şöyle şunu uzattım. İki ilmeği birlikte topladım. Hemen şöyle battım. Yine burada zincirli kısım var zaten trabzanlarımızın. Şöyle ilk boşluğun içine battım. Yani aslında her trabzana iki tane yapmış oluyoruz. İki ilmeğimi de birlikte topladım. Bir kez daha göstereceğim. Yine buraya geldim. Şöyle önden veya yani çevirebilirsiniz burada trabzanı, hiç fark etmez. İlk ilmekten şöyle uzattım ve ikisini birlikte topladım. Şimdi bunu uzatmadığınız zaman burada çok sıkı olur ilmeğiniz. Hem rahat batamazsınız hem de şu alt kısımda gerginlik oluşur. Şöyle battım. Buradan çıkardım. İki ilmeği birlikte topladım. Bu şekilde tığ işi yaptığınız ya da iki şiş örgülerinizde de bu tığ işi biye çalışmasını yapabilirsiniz. Çok kolay. Çok da güzel duruyor.
Şöyle ilk ilmekten çıktım ve ikisini birlikte topladım. Son kez gösteriyorum. Tekrar buraya batıyorum şimdi. Buradan aldım. İlk ilmekten çıkardım. Hafif uzattım. İkisini birlikte topladım. Evet. Bu şekilde biye çalışmamızı yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar şu trabzanlara batarken şöyle değil de şu tarafa, dışa doğru ortaya batarsanız daha iyi olur. Şimdi ben motifin şöyle şu motifin şu kısmını göstereceğim. Önemli olan burası. En çok burada bakın aşağıya doğru inme var. O yüzden oraya kadar geleceğim. Hemen şöyle ortasına battım. Bir tane de trabzanın tepesine batıyorum. Biraz hızlı yapacağım artık. Evet, şimdi köşe boşluğunun olduğu yere geldim. Buraya batıyorum. Boşluğa yine sanki buradaki zincirimiz trabzan olarak düşünelim. Şöyle burada biraz daha uzun yaptım. Şimdi sıradan devam ediyorum. Artık trabzanlarımız düz. Şimdi benim burada bakın şöyle tuttuğumuz zaman benim burada şuradan itibaren yükselme başlıyor. Yani sadece 3 tane trabzanın üzerine devam edeceğim. Bu sık iğne ile biye çalışmasını. Sonra kaydırma yapmaya başlayacağım. Şuradan alıyorum. Buraya yaptım. Bir tane de boşluğun içine ama şu bir tane zincirimiz vardı biliyorsunuz. Oraya battım. Şöyle içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Ve iki ilmeği birlikte topladım. Şimdi 3 tane trabzanın üzerinden devam ediyorum. 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Biye yaparken şöyle trabzanların 2 ilmeğini birlikte aldım. Şu ikinci trabzanın üzerine ve üçüncü trabzanın üzerine geldim ve kapattım. Şimdi bundan sonra kaydırmayla devam edeceğim. Hemen sıradaki trabzanın üzerine ilmekleri şöyle bakın içeri taraftan dıştaki ilmeğe, ikisinin birden değil dıştaki ilmeğe şöyle battım ve kaydırma yaptım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Burada kaydırma yaparken ilmeklerinizin aynı ölçüde olmasını istiyorsanız şöyle tığınızı çevirerek yapmanız gerekiyor. Yoksa küçülebiliyor. Şöyle tuttum. Burada ilmek mesafenizi ayarladıktan sonra hemen şöyle tığımı çevirerek yapıyorum. Şimdi burada ilmeklerin ortasına battığım için şu ilmekler buradaki biye çalışmamızdaki gibi aynı şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi. O yüzden biye çalışmasını yaparken iki ilmeği birlikte aldım. Burada zaten bir çizgi oluşuyor. Kaydırmayı yaparken de arkadaki ilmeklere batıyorum. Şöyle ve kaydırmamı yaptım. Buraya geldim, tekrar kaydırmamı yaptım. Şimdi ben yine aşağıda köşeye gelene kadar bu kaydırmaları yapacağım. Sizlerin burada yükselti oluşmamışsa yine aynı şekilde tığ işi biye olarak devam edebilirsiniz. Trabzanların üzerinde de bu kısımlarda şimdi biye çalışmasını yaptım ama yine hafiften bir eğim var. Hiç önemli değil. Süveterimiz olduğu için bu şekilde hafiften bir kol oyuntusu gibi böyle bir eğim olmasında problem yok. Hafif de buraya buhar ütüsü yapacağım. Diğerine buhar ütüsü yaptığım için burası biraz daha şu kısım biraz daha bu tarafa geldi ve daha düz bir görünüm elde ettik ama yine de hafiften bir eğim oluşuyor ama hiç sorun değil. Güzel duruyor gerçekten. Şöyle bakın. Biye yaptıktan sonra daha güzel durdu. Dediğim gibi sizin burada yükselti oluşmamışsa siz burada biye çalışmasıyla devam edebilirsiniz. Hemen şu köşeye geleceğim. Şu köşede kaydırmayı yaparken ya da biye çalışmasında yapacaksanız köşede dönüşte şimdi buraya bir kaydırma ya da biye yaptınız fark etmez. Üçüncüsünün içerisine kaydırmanızı yaptıktan sonra bir zincir çekin. Daha sonra buradaki sıradaki zincirin içinden devam edebilirsiniz. Burada köşede dönüşte birazcık sivrilme olsun diye üçüncünün içine kaydırmanızı yapın. Biye çalışması yapıyorsanız da buraya yine bir zincir çekin. Sonra biyeyi yine aynı şekilde buradan devam edebilirsiniz. Daha düzgün durur. O yüzden aşağıya kadar şimdi inip göstermeyeceğim. Hemen buradan size omuzlardaki birleştirmeyi göstereceğim. Birleştirmemizi yaparken iki parçayı da ters yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyuyoruz. Yani iç tarafı ters yüz olmuş oluyor. Ön yüzden birleştirme yapacağız.
Şimdi ben alttaki parçada biye çalışmasını tamamlamadım. Bakın üstteki parçada biye çalışmasını tamamladım. Ayrıca burada buhar ütüsü yaptım. Şöyle bakın, farkı görebilirsiniz. Alttaki bölümde buhar ütüsü yapmadım. Bu şekilde bir farklılık var. Şimdi hemen tığıma şöyle bir ilmek atıyorum. İpimi de biraz uzun bırakıyorum. Daha sonra rahatlıkla gizleyebilmek için. Bu ilmeğimi tığda bırakıyorum. Hemen şöyle aldım. Şimdi burada da iplerimiz var. Şöyle çekeceğim. Şimdi burada biye çalışmalarımız olduğu için bakın, hemen trabzandan önce onların üzerinde birleştirmeye başlayacağım. Şimdi burada şöyle ipimi çekiyorum. Şimdi tabii ki sizler bu biye çalışmasını yaparken bir taraftan gelirken birleştirmeye başlayabilirsiniz. Bu şekilde başlamanız gerekmiyor. Ben size gösterdiğim için. Şimdi burada son şöyle ilk ilmeğin, evet, şöyle ilk ilmeğin hemen şöyle içe bakan bölümden üstten batıyorum. Buradan üstten batıyorum. Pardon, şu ipimi alta alıyorum. Şöyle üstten batıyorum. Siz burada gizli dikiş de yapabilirsiniz. Yine ters yüzden motifleri birleştirdiğimiz gibi de birleştirebilirsiniz. Daha sonra buradan yine şöyle ilk ilmeğin üstünden batıyorum. Burada bir iyemiz olduğu için bu şekilde battım. Buradan ilmeğimi aldım. Şöyle ipim altta. Bu başlangıcı biraz zorlayabilir. Çünkü tığdaki ilmeğim şu tarafa, böyle ipimizi getirelim. Şimdi daha rahat göreceksiniz. Şimdi buradan ilk ilmeğin içe bakan tarafından alıyorum. Şöyle. Daha sonra karşı tarafta ipim alt tarafta duruyor, görüyorsunuz. Karşı taraftan da yine içe bakan ilmeğin tam böyle trabzanın ortasından batıyorum. Buradan aldım ve kaydırmamı yaptım. Şimdi tekrar sıradaki trabzanın şöyle ortadan batıyorum. Yine bu tarafa geldim. İpim altta. Başlangıcı yaptıktan sonra çok kolay aslında. Şöyle 3 ilmeğin içinden çıktım. Şimdi burada ilmeğimi biraz uzattım, gördüğünüz gibi. Yine kaydırmayı yaparken tığımızı nasıl yatay tutuyorsak, bakın böyle buradan aldım. Şöyle yaparsanız ilmeğinizi sabitlemiş olursunuz. Buradan aldım. İpim altta. Tekrar bu taraftan aldım. Tığımdaki ilmekle 3 tane ilmeğim var. 3 ilmeğin içinden şöyle kaydırma yaptım. Birleştirmeyi tamamladım. Şimdi sona geldiğimiz zaman burada yakaya devam edebiliriz. Şimdi burada ipinizi kesmeden bırakabilirsiniz. Sonra diğer omuzu da buradan başlangıçtan başlayıp sona kadar, şimdi şu kısımdan başlayıp burada birleştirmeyi tamamlayın. Daha sonra buradan ipinizi kesmeden hemen yakaya devam edebilirsiniz. Şimdi yakada ben biye çalışması yapacağım yine. Dilerseniz kaydırma da yapabilirsiniz. Bakın burada son kaydırmamı yaptım birleştirmede. Bir zincir çektim. Bir zincir çektim. Hemen bu son kaydırma yapmış olduğum trabzanın şöyle içine batıyorum. Şöyle bakın, ipimi de diğer ipin üzerine attım gizlemek için. Şöyle iki ilmeğimi birlikte topladım. Burada tekrar göstermiş olacağım hem. Şöyle yine bakın buradaki ilmeğe batıyorum. Hemen sıradan devam ediyorum. Yine bir tane trabzanın üzerine, yani şu kısma, bir tane de ortasına olacak şekilde devam edeceğim. Hemen şöyle içine batıyorum. Şu ipimi bakın burada şöyle döndürürseniz ve altta tutarsanız gizleyebilirsiniz. İlk ilmekten kaydırmamı yaptım. 2 ilmeği birlikte topladım. Tekrar buradaki ilmeğe battım. Şimdi sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Zaten yeri belli. Tığımdaki ilk ilmekten kaydırma yaptım. 2 ilmeği birlikte topladım. Şimdi tekrar şuradan battım. Hemen trabzanın şöyle ortasına batıyorum. Kaydırmamı yaptım. 2 ilmeği birlikte topladım. Tekrar buraya geldim. Şimdi burada bakın 2 tane eksiltme yaptığımız trabzanlarımız var. Hemen şöyle buradaki 2 ilmeğin üzerine battım. Ya da şöyle başlangıcına batabilirsiniz. Önemli olan her trabzana 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle bakın, burada ilmeğim gördüğünüz gibi küçüldü. Şöyle biraz uzattım. Şuraya battım.
Önce ilk ilmeğin içinden çıkardım. Bakın tığımı yatay yaparak biraz çalışıyorum. Hemen şuradan tekrar aldım. Trabzanın ortasına batıyorum ve kaydırmamı yaptım. Bakın burada bir çalışmamıza devam etmiş oluyoruz. Çok güzel oluyor. Şimdi buraya kadar geldiğimiz zaman şurada da bir tane yapabilirsiniz. Burada volanlanma oluşursa burayı atlayabilirsiniz. Yani şu ortaya yaptıktan sonra direkt buradaki trabzana, burası köşeye gelmiş oluyor. Ya da buraya da yapabilirsiniz. Şimdi burada yine biye çalışmasına devam ediyorsunuz. Trabzanların üzerinde zaten çok kolay oluyor. Çok fazla uzatmanıza gerek kalmıyor. Burada da birleştirmeyi tamamladığınız için şu başladığınız yere gelene kadar yakanın etrafında tamamlıyorsunuz ve burada yine şu ilk sık iğnenin tepesine kaydırmayla bağlayıp ipinizi kesebilirsiniz. Kol evinin birleştirmesiyle devam ediyoruz. Şimdi burada ben 25 santimetre bıraktım. X large beden için süveter çalışması olduğu için biraz büyük bıraktım. Şimdi burada şu ilk motifin birleşmesi, şu iki motifin birleşme yerinden iki trabzan şöyle önde işaretleyicimi taktım. Sizler daha büyük yapıyorsanız iki tane trabzan ileriden başlayabilirsiniz. Daha küçük yapıyorsanız iki trabzan geriden başlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle size bağcık çalışmasını göstereceğim. Ben motifle birleştirme yapacağım. Şöyle bir tane motif burada, çok az bir boşluk bırakarak ikinci motifimi de burada birleştirme yapacağım. Buradaki birleştirmeyi omuzlarda göstermiş olduğum kaydırmayla yapacağım. Yine ikincisini de buraya yapacağım. Şimdi burada şuradaki motiflerin sırasına göre tam denk getirmiyorum. Şöyle üçüncü motifin bitimine denk getireceğim. Bu ikinci motifi şu kısımda bakın şöyle göstereyim. Kadrajdan çıkıyorum. Şöyle üçüncü motifin bitimine hizalayıp bu şekilde birleştirmemi yapacağım. Birincisini ise şöyle bu birinci motifi biraz daha bu tarafa çektim ki arada biraz mesafe kalsın. Bu şekilde birleştirme yapacağım. Hem ön hem de arka bedene. Şimdi sizlere bağcık çalışmasını göstereceğim. Şöyle ipimizi bakın böyle alttaki ipimi hem altta hem üstte ipimiz olacak. Oldukça uzun bırakıyoruz. Alttaki ipimiz daha fazla gidiyor üsttekine göre. Hemen şöyle hemen şuradan bakın işaretlediğim şu kaydırmamızın iki ilmeğine birlikte böyle batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şimdi zincir çekmeden hemen şu ipimi alıyorum. Üstteki ipimle bu şekilde iki ilmeği birlikte topladım. Bakın üstten şöyle aldım. Diğer ipimle iki ilmeğimi birlikte topladım. Burada ben 5 milimetre tığ kullanıyorum. Sizler burada daha da kalın bağcığınız olsun isterseniz 5,5 milimetre de kullanabilirsiniz. Ya da 6 milimetre de kullanabilirsiniz. Şimdi ben size göstermek için 5 milimetre yaptım ama ben de 5,5 olarak kullanırsam daha da kalın olacaktır. Şöyle. Şimdi şişle yapılan biye çalışmaları da böyle bağcık biye aynı şekilde. Bu daha kolay, daha hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Sanırım anlaşılmıştır. Burada ne kadar uzunlukta istiyorsanız rahatlıkla bağlayabileceğiniz, yani kurdale yapabileceğiniz ve biraz da artması gerekiyor biliyorsunuz. Ya da kurdale yapmayacaksanız sadece bağlayabilirsiniz. Burada istediğiniz uzunluğa gelene kadar bağcıklarımıza devam ediyorsunuz. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel bir bağcık çalışması oldu. Şimdi burada bağcık çalışması yaparken bir tane buraya yaptım. Bir tane de şurada diğer motifin birleştirme yerine yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Bağcıklarımızı da bu şekilde yapıyoruz. Evet, şimdi ben yarım olan bütün parçaları, bütün yerleri tamamlayacağım. Videonun başında rahatlıkla görebilirsiniz. Motifleri de birleştirdikten sonra kenarlara bilmiyorum, belki motifleri birleştirdikten sonra hoşuma gitmez. O zaman ben de bağcık çalışmasıyla tamamlayabilirim. Hiç belli olmaz. Onu sizler zaten görmüş olacaksınız bu aşamada. Ama ben henüz tamamlamadığım için nasıl olduğunu bilmiyorum. Evet, süveterimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Anlatmadığım ya da söylemediğim yerler varsa bana yorumlarda sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.